Yazan Sadık Hidayet. Kitabın adı Kör Baykuş. Yaralar vardır hayatta. Ruhu cüzzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen, kemiren yaralar. Kimseye anlatılmaz bu dertler. Çünkü herkes bunlara nadir ve acayip şeyler gözüyle bakarlar. Biri çıkar bunları söyler ya da yazarsa, insanlar yürürlükteki inançlara ve kendi akıllarına göre hem saygılı hem de alaycı bir gülüşle dinlerler bunları. Çünkü henüz çaresi de, devası da yoktur bu dertlerin. Tek ilaç, şarap yardımıyla unutmaktır. Afyonun ve uyuşturucu maddelerin sağladığı sahte uykudur. Ama ne yazık ki, bu tür devaların da etkileri geçicidir. Acıyı kesecekleri yerde, çok geçmeden daha da şiddetlendirirler. Acaba bir gün bu metafizik olguların, ruhtaki bu kendinden geçme halinde ve uykuyla uyanıklık arasında beliren gölgeler yansımasının sırrı anlaşılacak mı? Ama ben onlardan bir tanesini anlamakla yetineceğim. Başımdan geçti bu ve beni öyle sarstı ki asla unutamam. Ömrüm oldukça ezelden ebede insan kavrayışının ötesindeki o dünyaya ulaşacağım ana kadar onun o uğursuz izleri hayatıma hep zehir akıtacak. Zehir diye yazdım ya, onun damgasını her zaman bağrımda taşıdığımı, taşıyacağımı söylemek istiyorum. Çalışacağım yazmaya. Aklımda kalanları, olaylar zincirinden zihnimde kalanları yazmaya. Belki genel bir sonuca varırım. Hayır, fakat içim rahat eder. İnanabilirim kendim. Çünkü benim için hiç önemi yok. İnanmış, inanmamış başkaları. Lakin tek korkum, yarın ölebilirim kendimi tanımadan. Hayat tecrübemle şu yargıya vardım ki, başkalarıyla benim aramda korkunç bir uçurum var. Anladım. Elden geldiğince susmam gerek. Elden geldiğince düşüncelerimi kendime saklamalıyım. Ve şimdi yazmaya karar vermişsem, bunun tek nedeni kendimi gölgeme tanıtmak isteğidir. Duvardan doğru eğilmiş, yazdıklarımı oburca yutmak, yok etmek isteyen gölgeme. İşte onun için denemek istiyorum. Birbirimizi ola ki daha iyi tanırız. Uzun zamandır başkalarıyla bütün bağlarımı koparmıştım. Kendimi daha iyi tanımak istiyordum. Ah, ne boş düşünce. Olsun. Fakat her hakikatten çok azap veriyor bana bu. Bana benzeyen, görünüşteki bendeki ihtiyaçlara, tutkulara, arzulara sahip bu insanlar niçin kırarlar beni? Ancak benimle eğlenmek, bana çatmak için yaratılmış bir avuç gölgeden başka bir şey değil bunlar. Ne hissetsem, ne görsem, neye değer versem, hepsi baştan sona bir vehim değil mi? Gerçekten hayli farklı bir kuruntu değil mi bunlar? Fakat ben gölgem için yazıyorum. Gaz lambasının duvara yansıttığı gölgem için. Kendimi ona tanıtmalıyım. Yoksulluk ve miskinlik dolu bu aşağılık dünyada ilk kez bir güneş ışını hayatımı aydınlattı sanmıştım. Ama ne yazık. Bu güneş ışını pek de süreksiz bir parıltı oldu. Bir meteordu sanki. Bana bir kadın daha çok bir melek kılığında görünmüştü. Işıltısında kısa bir an, bir saniyelik bir zaman için hayatın bütün bedbahtlığını gördüm. Azamet ve güzelliğini kavradım. Sonra da bu parıltı pek de çabuk karanlığın uçurumuna gömüldü. Hayır, bu süreksiz ışını kendimden alıkoyamadım. Tutamadım. 3 aydan beri, hayır, 2 ay 4 gün var ki onun izini yitirdim. Ama büyülü gözlerinin, o gözlerindeki öldürücü parıltısının anısı hayatımdan silinmedi. Onu nasıl unutabilirdim ki? Hayatıma öylesine bağlanmış. Hayır, adını söylemem asla. O, ince, esiri,
Belli belirsiz endamın, iri hayran parlak gözlerinin ardında ömrüm azar azar ve acıyla yana dursun. Eriye dursun. Bu aşağılık dünyayla bir ilişkisi yoktu onun. Hayır, yeryüzü nesnelerine bulaştırmam. Kirletmem adını. O yok olunca ben de bir sürüden farksız insanlardan, ahmaklardan, mutlu kişilerden tamamen ele tek çektim. Unutmak için şaraba ve afyona verdim kendimi. Hayatım odamın dört duvarı içinde geçti ve geçiyor. Baştan sona hayatım dört duvar arasında geçti. Bütün gün işim gücüm kalemdarlar yapmak. Boyamaktı benim. Bütün vaktimi kalemdan ressamlığı, içki ve afyon dolduruyordu. Kalemdarlar üzerine resimler çiziyordum. Kendimi uyuşturmak ve zaman öldürmek için bu gülünç işi seçmiştim. İyi bir rastlantı. Evim şehrin dışındaydı. Sessiz ve sakin bir yer. Hayatın gürültüsünden uzak. Çevre tamamen terk edilmiş yıkıntı yerleri. Ancak hendeğin öbür tarafında basık toprak kulübeler görülüyor ve şehir başlıyor. Bilmiyorum bu evi hangi Mecnun, hangi sivri akıllı yapmış Nuh Nebi zamanında. Gözlerim kapalıyken bile her köşesi gözümün önünde canlanıyor. Omuzlarımdaki ağırlığını hissediyorum. Benzerini ancak eski kalemdarların üzerine nakkaşların çizdikleri bir ev. Bana inanılması için bunları bir bir yazmalıyım. Bunları duvardaki gölgeme açıklamalıyım. Evet, bana tek sevinç kalmıştı. Çok küçük bir gönül boşluğu. Odamın dört duvarı içinde kalemdarlar boyamış, üzerlerine resimler yapmış, bütün vaktimi bu gülünç eğlenceye ayırmıştım. Ama o bir çift gözü onları gördükten sonra her işin, her hareketin anlamı, değeri silindi gözümden. Fakat gariptir, inanılır şey değil, bilmiyorum niçin, yaptığım resimlerin konusu oldum olası hep aynı kaldı. Hep bir servi çiziyordum. Dibinde ihtiyar, kambur bir adam bağdaş kurmuş oturuyor. Bir Hint fakirine benziyordu. Bir abaya sarılmış, başına bir şal bağlamıştı. Sol elinin işaret parmağını bir hayret ifadesiyle dudaklarına götürmüştü. Karşısında uzun, siyah entarili bir genç kız hafiften eğilmiş, ona bir gündüz sefası uzatıyordu. Ve bir dere akıyordu ikisinin arasından. Ben bu sahneyi daha önce görmüş müydüm? Yoksa rüyamda mı almıştım ilhamı? Bilmiyorum. Bildiğim, çizdiğimin hepsi bu meclis, hep bu konu olduğuydu. Elim kendiliğinden hep bu resmi çiziyordu. Daha da garibi şu ki, alıcıları da vardı bu resimlerin. Amcamın aracılığıyla ben bu kalemdarları Hindistan'a gönderiyordum. O da bunları satıyordu. Bana da parasını yolluyordu. O sahne hem yakın hem uzak bana. Tam hatırlamıyorum. Şimdi hatırladığım şu ki, söyledim, anılarımı yazmam gerek. Fakat bu olay çok sonra oldu. Konuyla da bir bağlantısı yok. Çizmeyi, boyamayı da bıraktım büsbütün. 2 ay önceydi. Hayır, doğrusu 2 ay ve 4 gün önce. Nevruz'un 13. günü halk şehir dışına akın etmişti. Bense odamın penceresini kapatmış, sakin kafayla kendimi işime vermiştim. Güneşin batışına kadar çizmiş ve boyamıştım. Birden kapı açıldı. Amcam geldi. Yani gelen adam kendini amcam diye tanıttı. Ben onu hiç görmemiştim. Gençliğinden beri dışarılardaydı amcam. Kaptandı sözde. Benimle iş konuşmaya gelmişti diye düşünmüştüm. Ticarette yaptığını duymuştum çünkü. Her neyse. İhtiyar ve kambur biriydi amcam. Başına bir Hint şalı sarmıştı. Sırtında eski ve sarı bir aba. Başını yüzünü örtüyordu şal. Açık yakasından kıllı göğsü görünüyordu. Şalın kıvrımlarından seyrek sakalının kılları tek tek sayılabilirdi. Gözleri kızarıktı ve yarık dudaklıydı amcam. Uzak ve gülünç bir benzerliği vardı benimle. Bir dev aynasında benim portremdi sanki. Ben babamı da hep böyle düşünürdüm. İçeri girer girmez odanın bir köşesine çöküp oturmuştu amcam. Bir şeyler ikram edip onun güzelce ağırlamak istemiştim. Lambayı yaktım, yandaki küçük, karanlık odaya gittim.
Her tarafı aradım. Ona uygun bir şey ne çıkartabilirdim? Gerçi evde hiçbir şey kalmadığını biliyordum. Ne afyon vardı artık ne de içki. Birden sanki içime doğdu. Gözlerim duvardaki rafa gitti. Bir şişe eski şarap vardı, onu gördüm. Güya ben doğdum diye ta o zamandan yapılmış ve saklanmıştı. Duvardaki rafta duruyordu. Hiç dokunmamıştım. Evde böyle bir şey olduğunu tamamen unutmuştum hatta. Rafa erişmek için oradaki bir tabureye çıktım. Şişeyi almıştım ki duvardaki pencereden gördüm. Evin arkasındaki kırda bir servi dibinde kambur bir ihtiyar oturuyordu. Karşısında genç kız. Hayır, bir cennet meleği ona doğru eğilmişti. Sağ eliyle mavi bir gündüz sefası uzatıyordu ona. Ve ihtiyar, sol elinin işaret parmağını ağzına götürmüş, tırnağını ısırıyordu. Kız sahiden oradaydı. Karşımda orada duruyor, fakat çevresine bakmıyordu hiç. Bakıyordu ama görmüyordu. Ağız kenarlarında iradesiz esrik bir gülümseme donmuş kalmıştı. Olmayan, kayıp bir kimseyi düşünüyor gibiydi. Kızın büyüleyen iri gözlerini gördüm. İnsana acı sitemler veriyordu bu gözler. Acılıydı. Hayret, tehdit ve vaatler vardı bu gözlerde. Gördüm. Hayatımın kıvılcımı, bu ışıltılı esrarın gözlerin derinliklerinde kaybolup gitmişti. Bu çekici ayna, bütün benliğimi, insan düşüncesinin kavrama gücünden aciz kaldığı bölgelere almış götürmüştü beni. Türkmenlerinki gibi dar çekik bu gözler, olağanüstü ve mest edici parıltıyla canlı ve ürkütücü görünüyordu. Hiç kimsenin göremeyeceği korkulu manzaraları ve sırları seyreder gibiydiler. Çıkık yanaklar, yüksek alın, ince ve bitişik kaşlar, dolgun hafif aralıklı dudaklar, o dudaklar ki uzun ve tutkulu bir öpüşle yeni öpülmüş ama susuzlukları giderilmemiştir. Siyah saçları çözük ve dağınıktı. Solgun yüzüne dökülüyordu saçlar. Birkaç zülüf şakaklarına kıvrılıyordu. Uzuvlarının letafeti, hareketlerindeki esiri özentisizlik, hepsi onun uçacak gibi, kırılacak gibi olduğunu gösteriyordu. Hint tapınaklarında bir rakkasenin hareketleri ancak böyle ahenkli olabilirdi. Donuk hali ve hüzün veren sevinci hissediliyordu ki, rastgele bir varlık değildir bu. Güzelliği de olağan değil. Afyon içildikten sonraki düşlerden, öyle görüntülerden biriydi bence. Ruhum da adam otunun yarattığı aşk hareketini yaratmıştı. Narin, nazik endamı, omuzlarının, kollarının, göğüslerinin ince çizgileri, sırtından bacaklarına kadar, sanki oynaşının kucağından yeni kurtulmuştu. Erkeğin koynundan ayırdıkları bir dişi adam otunu andırıyordu. Kıvrımlı, siyah entarisi bedenine yapışmış, hatlarını meydana çıkarmıştı. Ben baktığım sırada o, kendisini ihtiyardan ayıran dereden atlayacak gibiydi. Denedi ama başaramadı. Bir gülmedir tutturdu ihtiyar. Tüyleri diken diken eden, kuru, felaket bir gülüştü bu. Yüz ifadesi hiç değişmeksizin, katı, sinir, alaycı bir gülüşle gülüyordu adam. Sanki bu gülüşün yankısıydı bu. Oyuk boş bir içerden geliyordu. Elimde şişe, tabureden yere atladım. Bilmiyordum niçin titriyorum. Korkunç ve keyifli bir ürpermeydi bu. Hem tatlı, hem korkulu bir rüyadan apar topar uyanmıştım sanki. Şişeyi yere bıraktım. Ellerimi yüzüme kapadım. Kaç dakika, kaç saat geçti bilmiyorum. Kendime gelince şişeyi aldım. Odama döndüm. Amcam gitmişti. Kapıyı bir ölü ağzı gibi açık bırakmıştı. Fakat ihtiyarın gülüşü kulaklarımda çınlıyordu hala. Karanlık basmıştı. Yağ lambası is yapıyordu. Duyduğum keyifli bir titreyiş ve korkunun etkisindeydim henüz. Benliğim o anda değişmeye başlamıştı. Ruhumu etkilemesi, insan kavrayışının aciz kaldığı noktalara kadar ulaşması için bu meleğin, bu esiri genç kızın bir bakışı kafi gelmişti. Bilincimi yitirmiştim. Sanki ismini eskiden biliyordum. Gözlerinin parıltısına, rengine, kokusuna, hareketlerine öylesine aşinaydım ki, ruhlarımız önceki bir hayatta,
Cisimsiz, maddesiz bir alemde karşılaşmış da tek asıldan, tek maddeden oluşmuş, böylece bizim yeniden birleşmemiz adeta kaçınılmaz olmuştu. Ben bu hayatta da onun yanında olmalıydım. Hiçbir zaman el sürmek değildi isteğim. Gövdemin görünmez ışınlarının ona değmesi bana yetiyordu. Korkunç macera. İçimde ilk görüşten kalma, bu aşina duygu, sanki onu tanıyor gibiydim. İki sevdalı hep aynı hisse kapılmazlar mı? Birbirlerine önceden rastladıkları, aralarında esrarlı bağlar olduğu duygusuna kapılmazlar mı? Bu aşağılık dünyada ya onun aşkını isterim ya da hiç kimsenin. Hem mümkün mü bir başkasının beni etkilemesi? Fakat ihtiyarın o kuru rezil gülüşü, o uğursuz gülüş aramızdaki bağı koparmıştı işte. Bütün gece bunu düşündüm. Kaç kere gideyim duvardaki pencereden bakayım istedim. Ama ihtiyarın kahkahasını gene işitirdim diye korktum. Ertesi günüm de bu düşüncelerle geçti. Onu hiç görmeden nasıl kendime gelebilirdim? Daha ertesi gün binbir korkuyla titreyerek şişeyi gene eski yerine koymaya karar verdim. Lakin perdeyi açınca hayatıma çöken karanlıkla örülü bir siyah, karanlık bir duvar çıktı karşıma. Duvarda ne pencere vardı ne de bir delik. O dört köşe pencere sımsıkı örülmüş, kapanmıştı. Olduğu yer duvardan ayırt edilemiyordu. Sanki daha önce de pencere falan yoktu duvarda. Tabureye çıktım. Bir çılgın gibi yumrukladım duvarı. Kulak verdim. Lambayı tuttum üzerine. En ufak bir delik, bir menfez yoktu duvarda. Yumruklarım bir işe yaramamıştı. Bir kurşun külçesiydi sanki duvar. Vazgeçebilir miydim tamamen? Ama onu tekrar görmek, benim elimde olan bir şey değildi bu. Azap çeken bir ruh bekliyor. Kolluyor, arıyordum sanki. Lakin boşuna. Evin çevresini dolaştım. Araştırdım. Bir gün, 2 gün değil bu. Belki 2 ay, 4 gün. Cinayet yerlerine dönen katiller gibi döndüm dolandım evimin çevresinde. Etrafındaki bütün taşları, bütün kumları tanıyordum. Ve bunlar da servi olsun, dere olsun, o gördüğüm kişiler olsun, onlardan bir iz, bir eser bulamıyordum ama. Geceleri ay ışığında diz çökmeler, ağaçlara, taşlara, aya, aciz ve zavallı yalvarmalarla her yaratıktan medet ummalar. Bunlar boşuna. En ufak bir ipucu bile yok. Bütün bunların beyhude olduğunu anlamıştım. Çünkü bu yeryüzündeki şeylerle bir bağlantısı olamazdı onun. Örneğin onun o uzun saçlarını yıkadığı su ancak pek az bulunur. Pek az bilinir bir çeşmeden akabilir. Tılsımlı bir mağaradan çıkabilirdi o. Entarisi bildiğimiz pamuktan dokunmamıştı. O entariyi maddi eller, insan elleri yapmamıştı onları. Seçkin, üstün bir varlıktı o. Elindeki o gündüz sefasını bilinen bir çiçek olmadığını anlamıştım. İnanıyordum buna. Bildiğimiz suyla yıkasa solardı yüzü. Ve uzun zarif parmakları bildiğimiz bir gündüz sefasını koparsa pörsümüş bir gül gibi solardı parmakları. Bütün bunları anlamıştım. Bu genç kız, hayır bu melek, sonsuz bir hayret ve anlatılmaz bir ilham kaynağıydı benim için. Latif ve el sürülmez varlığı bende bir tapınma duygusu yaratmıştı. Yabancı bir bakışın, herhangi bir insan bakışının onu sarartıp solduracağına inanıyordum. Onu yitirdim yitireli, aramızda bir taş duvar, ıslak bir set, deliksiz bir penceresiz bir yerden kurşun gibi bir taş duvar yükseldi. Ve o yükseldi yükseleli hayatımın ebediyen boş ve kayıp bir hayat olduğunu kavramıştım. Gerçi bakışlarımdaki muhabbeti ve onu görmekten doğan derin hazzı karşılıksız bırakmıştım. Ama bu onu beni görmeyişinden olmuştu. Bense onun gözlerine muhtaçtım. Bir bakışı yeterdi. Felsefenin bütün mükemmelliklerini, müşküllerini, teolojinin bütün muammalarını çözmeye yeterdi bu. Bir bakışı, diğer rumuz ve sırları alırdı benden. Açardı. O günden sonra
içtiğim şarap ve afyon miktarını çoğalttım. Ama ne yazık ki ümitsizliğe karşı bu devalar ne zihnimi uyuşturdu ne derdimi unutturdu bana. Gün gün, saat saat, dakika dakika onun düşüncesi, onun endamı, onun yüzü öncekinden daha net canlandı gözümün önünde. Nasıl unutabilirdim? Gözlerim açık, kapalı, uykuda, uyanık karşımdaydı hep o. Odamın duvarındaki pencereden, dışarıya açılan o dört köşe delikten doğruca insanın zihnini, mantığını kaplayan gece gibi gözümün önündeydi hep. Rahat ve huzur haram olmuştu bana. Nasıl rahat olabilirdim? Gün batarken her gün sokağa çıkıp dolaşmayı adet edinmiştim. Bilmiyorum neden. Dereyi, serviyi, gündüz sefasını bulmak istiyor, bunda ısrar ediyordum. Afyon gibi alışmıştım bu gezintilere. Görünmez bir kuvvet beni buna zorluyordu sanki. Yol boyunca hep onu, ondan bende kalan ilk görüntüyü düşünüyor, onu Nevruz'un 13. günü gördüğüm yeri arıyordum. Orasını bulsaydım, o servinin altına oturabilseydim, hiç şüphesiz huzura ulaşabilirdim. Ah, ne yazık ki çer çöpten, kızgın kumdan, ölü beygir kemiklerinden ve süprüntüleri koklayan bir köpekten başka hiçbir şey yoktu. Acaba ben onu gerçekten görmüş müydüm? Asla. Bir delikten, odamdaki bedbaht bir pencereden şöyle gizlice ve kaçamak görmüştüm onu. Çöpleri koklayan aç bir köpeğe benziyordum. Etrafta dolaşan, süprüntüleri koklayan, uzaktan çöpler ve artıklar getirdiklerini görünce korkup kaçan, saklanan, sonra geri dönüp yeni döküntüler arasında beğendiklerini seçen bir köpek gibiydim. Fakat o pencere kapatılmıştı ve o benim için bir demet taze çiçekti adeta. Çöplüğe atılmıştı. Son defa her akşamki gibi dolaşmaya çıktığımda hava kapalıydı. Yağmur yağıyordu. Çevreyi yoğun bir sis kaplamıştı. Renklerin şiddetini, eşyalardaki kenar çizgilerinin şirrettiğini hafifleten bu ıslak havada bir ferahlık, bir huzur hissettim. Yağmur, karanlık düşüncelerimi yıkamıştı sanki. Olmaması gereken şey o gece oldu. İradesiz yürüyordum. Fakat o yalnızlık saatlerinde, ne kadar sürdüğünü unuttuğum o dakikalarda, onun o sakin yüzü, her zamankinden daha ısrarlı, sanki sisler içinden çıkmış, gözlerimin önündeydi hep. Kalemdanlar üzerinde tasvirlere benzeyen o hareketsiz donuk bir yüzdü. Ben eve dönerken gece bir hayli ilerlemişti ve sis öyle yoğunlaşmıştı ki ayaklarımı ancak görüyordum. Gene de alışkanlığım ve uyanık kalmış sezgilerimle evin önüne geldiğimde siyah giysili birisinin bir kadın silüetinin kapımın önünde sette oturmakta olduğunu gördüm. Anahtar deliğini bulmak için bir kibrit yaktım. Fakat bilmem neden gözüm karaltıdan yana çevrildi. Zayıf soluk bir yüzde iri, gölgeli, çekik bir çift göz gördüm. Üzerime dikili bu karanlık gözleri tanıyordum ben. Daha önce hiç görmemiş de olsam tanırdım. Hayır, yanılmamıştım. Oydu. Bir rüya gören, rüya gördüğünü bilen, uyanmak isteyip de uyanmayan biri gibi afallamış ve kalmıştım. Kibrit sonuna kadar yandı. Parmaklarımı yaktı. Birden kendime geldim. Anahtarı çevirdim kilitte. Kapı açıldı. Kenara çekildim. O yolu bilmiyormuş gibi yerinden kalktı. Karanlık sofaya geçti. Odamın kapısını açtı. Peşinden yürüdüm. Ben de girdim odaya. Yağ lambasını yaktığımda onu karyolama uzanmış olduğunu gördüm. Yüzü gölgede kalıyordu. Bana bakıyor, sesimi işitiyor muydu, bakıyor da işitmiyor muydu bilmiyorum. Ne korkmuş gibi bir hali vardı, ne de karşı koymaya bir meyili. Sanki kendisi farkında olmadan gelmişti buraya. Hasta mıydı? Yolunu mu kaybetmişti? Bir uyur gezer gibi iradesiz şekilde gelmişti. O anda neler duyduğumu kimse tasarlayamaz. Acıya benzer bir şeydi duyduğum. Enfes ve anlatılmaz. Hayır, yanılmıştım. Aynı kadındı. Aynı kızdı. Hiç şaşkınlık göstermeden, tek söz söylemeden odama gelmişti.
İlk karşılaşmamız böyle olacak diye tasarlamıştım hep. Sanki çok derin bir uykuya gömülmüştü. Ve böyle bir rüya görebilmek için de gerçekten derin bir uykuya dalmış olmak gerekirdi. Ve o uykunun sessizliği benim için ebedi bir hayatın işareti gibiydi. Çünkü ezelde ve ebediyette konuşma yoktur. Benim gözümde bir kadındı o. İnsanüstü bir yaratık bir yandan da. Yüzü, belleğimdeki bütün öteki yüzleri siliyor, yok ediyordu. Büyülemişti beni. Onu seyretmekten titremeye başladım. Dizlerimin bağı çözüldü. Birden gözlerinde, onun o sonsuz iri gözlerinde, bir gözyaşı selinde siyah elmaslar gibi yüzen, ıslak, ışıl ışıl gözlerinde hayatımın bütün ıstıraplı macerasında kayıp gittiğimi gördüm. Gözlerinde onun o siyah gözlerinde aradığım derin, ebedi geceyi buldum. O gecenin korkunç, büyülü karanlıklarına daldım. Derinlerdeki benliğimin güçlerini dışarıya çekiyor gibiydi bu karanlıklar. Ayaklarımın altında yer sarsılıyordu. Düşsem, yıkılsam tarifsiz bir haz olurdu benim için. Durmuştu kalbim. Soluk almıyor, soluğumun bir bulut ya da bir duman gibi uçup gitmesinden korkuyordum. Onun o mucizeli suskunluğu aramızda kristal bir duvar çekmişti. Bu anda, bu saatte, bu ebediyette boğulmuştum. Yorgun gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Bakmaya kimselerin dayanamayacağı doğaüstü bir şey görmüştüm sanki. Bu gözler ölümü görmüş gibiydiler. Kirpikler bitişiyor, kapanıyordu. Bense boğulmaktan kıl payı kurtulmuş birine benziyordum. Can çekişmenin dehşetinden sonra gene su yüzüne çıkmıştım sanki. Titremeye başladım. Ateş basmıştı. Ondan titriyordum. Alnımdan boşanan teri ceketimin yenine sildim. Yüzü aynı sükuneti, aynı hareketsizliği sürdürüyordu. Fakat daha solgun, daha gevşemiş görünüyordu. Yatıyordu hala. Sol elinin işaret parmağının tırnağını emiyordu. İnce siyah entarisinden bacaklarının, kollarının, göğsünün, bütün vücudunun çizgileri seçilebiliyordu. Gözleri kapalı olduğundan onu daha iyi seyredebilmek için üzerine eğildim. Ama yüzünü inceledikçe benden büsbütün uzaklaşır gibiydi. Birden kalbindeki sırlardan hiçbirini bilmediğimi, aramızda hiçbir bağ bulunmadığını hissettim. Konuşmak istedim. Korktum. Hassas kulakları uzak, göksel, tatlı bir musikiye alıştılar. Sesimden nefret edebilirdi. Aklıma gelmişti. Aç ya da susuz olabilirdi. Ona bir şeyler getirmeye küçük odaya gittim. Gerçi evde hiçbir şey olmadığını biliyordum. Ama içime doğdu sanki. Duvarda rafta babamdan kalma bir şişe şarap vardı. Tabureye çıktım. Şişeyi indirdim. Parmak uçlarıma basa basa karyolaya yaklaştım. Bir çocuk gibi uyuyordu. Derin uykudaydı sanki. Uzun kirpikleri ibrişimler gibi birbirine kavuşmuştu. Şişenin mantarını çıkardım. Kilitli dişleri arasından yavaş yavaş ağzına bir yudum şarap akıttım. Ömrümde ilk kez ansızın içimde bir ferahlık hissettim. Kapalı gözlerini seyrederken beni kemiren çıban, demirden pençeleriyle etimi didikleyen ifrit sükunet bulmuştu beni. Sandalyemi getirdim. Karyolanın yanına koydum. Gözlerimi dikmiş ona bakıyordum. Çocuksu bir yüz, garip bir ifade. Mümkün müydü bu kadının, bu kızın, bu azap meleğinin, ona ne ad vereceğimi bilmiyorum. Bunca sükunetine, bunca tabiliğine rağmen öyle ikili bir hayatı olsun mümkün müydü bu? Şimdi vücudunun sıcaklığını hissedebiliyor, gür siyah saçlarının nemli kokusunu içime çekebiliyordum. Bilmem neden, titreyen elimi artık söz geçiremediğim bu eli kaldırdım. Hep şakaklarına yapışık zülüflerini okşadım. Parmaklarını gömdüm saçlarına. Soğuktu, nemliydi saçları. Soğuk, çok soğuk. Sanki günlerdir ölüydü bu kız. Hiç şüphe yok, ölmüştü. Elimi yakasından koynuna soktum. Memelerine kalbime koydum. Bir kıpırtı duyulmuyordu. Bir ayna aldım. Ağzına tuttum. Yoktu en ufak bir hayat belirtisi. Onu kendi tenimin sıcaklığıyla ısıtmak istedim. Ona kendi sıcaklığımı verip ölümün soğukluğunu ondan almak istedim.
Ola ki ona kendi ruhumu üflerim diye soyundum. Yanına uzandım. Adam otu kökleri gibi dişi erkek bitişiktik birbirimize. Zaten erkeğinden ayrı düşmüş dişi adam otunu andırıyordu vücudu. Ve tıpkı adam otu gibi yakıcı bir aşkla yanıyordu. Ağzı bir salatalığın içi gibi buruk ve serinleticiydi. Bütün teni buz gibiydi. Damarlarındaki kan dondu. Bu soğukluk ta kalbime işledi. Boşunaydı bütün çabalarım. Karyoladan indim, giyindim. Hayır, yalan değil. İşte odama, yatağıma gelmiş, vücudunu bana teslim etmişti. Tenini, ruhunu, ikisini de bana vermişti. Canlıyken, gözleri hayatla doluyken, gözlerini düşünmek bir işkence olmuştu bana. Ama şimdi hissiz, hareketsiz, soğuk ve gözleri kapalı gelmişti. Kendini bana vermiş ve teslim etmişti. Gözleri kapalı. Oydu bütün hayatımı zehirleyen, bulayan. Hayır, hayatım ta baştan zehirlere bulanmıştı benim. Ben başka türlüsü değil, ancak zehirlenmiş bir hayatı yaşayabilirdim. Şimdi o, burada benim odamda gövdesini ve gölgesini bana vermişti. Bu yeryüzünde yaşayanların dünyasıyla hiçbir bağlantısı olmayan, uçucu, sırça, rakik ruhu, kıvrımlı elbisesinden ona işkence eden gövdesinden yavaşça çıkmış, başıboş gölgeler dünyasına gitmiş, sanki benim gölgemi de beraber götürmüştü. Ama gövdesi hissiz, hareketsiz, burada bırakmıştı onu. Yumuşak kasları, sinirleri, damar ve kemikleri çürümeyi bekliyor. Yer altındaki kurtlara, farelere lezzetli yiyecekler hazırlıyordu. Ve ben minnet ve meskenet dolu bir fakir odada, bir mezarı andıran bu odada, beni saran ve duvarları içine kadar nüfuz eden sonsuz gecenin karanlığında, uzun karanlık soğuk sonsuz bir gece geçirmek zorundaydım. Bir ölünün yanında. Onun ölüsüyle birlikte bir gece. Ve birden düşündüm ki, dünya dünya olalı, ben var oldum olalı, soğuk, hissiz, hareketsiz bir ölü, karanlık odada hep yanımdaydı benim. Dondu o anda düşüncelerim. İçimde acayip bir hayat oluşuyordu. Varlığım çevremdeki bütün varlıklarla, etrafımda kımıldaşan bütün gölgelerle bir bağlantı kurmuştu. Ta derinden, çözülmez bir biçimde dünya ile birleşmiş, varlıklarım ve tabiatın ahengine katılmıştım. Benimle tabiatın bütün unsurları arasında görünmez tellerle bir ıstırap akını başlamıştı sanki. Hiçbir fikir ve hayal bana gayri tabi gelmiyordu. Eski minyatürlerdeki rumuzları kolaylıkla çözebilir, çetin felsefe kitaplarındaki sırlara, biçim ve türlerdeki ezeli aptallıklara erişebilirdim. Çünkü o anda yeryüzünün, gökyüzünün dönüşüne, bitkilerin büyümelerine, canlıların devrimlerine katılmıştım sanki. Ortaktım onlara. Geçmiş, gelecek, yakın, uzak, his hayatımla eş ve ortak olmuşlardı. Böyle durumlarda herkes güçlü bir alışkanlığa, bir tutkuya sığınır. Ayyaş içer, edebiyatçı yazar, yontucu taşı yontar, acısını dindirmek için her biri en kuvvetli içgüdüsünden medet umar. Ve gerçek sanatçı kendi bağrından şaheserler yaratır. Ama ben ki zevksiz ve biçare biriyim. Kalemdanlar boyayan, sadece resim yapan ve bunlardan başka ne yapabilirim ki ben? Hepsi birbirinin kopyası, tatsız, ruhsuz resimler boyayan ben, şaheser olacak ne çizebilirdim ki? Fakat bir coşkuyla kaptırmıştım kendimi ve içimde kavurucu bir sıcaklık hissediyordum. Bambaşka bir uyanma ve çağıltıydı bu. Ebediyen kapanmıştı bu gözleri kağıda geçirmek. Kendim için saklamak istiyordum. Bu dürtüye karşı koyamadım. Elimde değildi. Bu tasarıyı gerçekleştirmeden olmazdı. Hele insan bir ölüyle kapalı kalmışsa, bu düşünce benden bambaşka bir sevinç yaratmıştı sanki. Sonra is yapan lambayı söndürdüm. 2 şamdan getirdim. Sağlı sollu başucuna koydum ve yaktım şamdanları. Mumların titrek ışığında yüzü daha sakinleşti. Odanın parlak gölgelerinde esrarlı, esiri bir hal aldı. Kağıt ve gerekli şeyler getirdim. Yatağına yaklaştım. Çünkü onun da artık bu yatak. Yavaş yavaş
Parça parça çürümeye, yok olmaya mahkum bir yüzün, görünüşte hareketsiz değişmez görünen bu yüzün, sessiz, sakin, baka baka resmini yapmak. Bu yüzün beni etkilemiş hatlarını çizip kağıda aktarmak istiyordum. Ne kadar muhtasar ve sade olursa olsun resim etkili olmalıydı. Canlı olmalıydı. Kalemdanlara hep aynı resmi çiziktiren ben, şimdi bu düşüncemi eyleme dönüştürmek, hayalimdekileri yani onun çehresinde beni etkilemiş ayrıntıları canlandırmak zorundaydım. Yüzüne bakmalı, sonra gözlerimi kapayıp o yüzden seçeceğim hatları kağıda geçirmeliydim. İşkencedeki ruhuma böylece bir deva, bir afyon bulurdum belki. Yüzündeki hatların ve şekillerin hareketsiz hayatına sığınmıştım. Cesede bakarak çizdim. Bir cansız nesne ressamın işiydi tam da. Ve ben de öyle bir ressamdım. Fakat gözlerini, kapalı gözlerini bir kez daha görmek gerekir miydi? Onlar zihnimde yeterince yer etmiş miydiler bilmiyorum. Sabaha kadar birçok taslak çizdim. Ama hiçbiri gönlümce olmadı. Peş peşe yırttım hepsini ya. İşimden usanç duymuyor ya da vaktin nasıl geçtiğini hissetmiyordum. Ortalık aydınlanıyor, pencere camlarından odama bulanık bir ışık sızıyordu. Bir taslak üzerinde çalışıyordum. Bence hepsinden daha iyi olmuştu bu. Fakat gözleri, o gözleriydi ki sitemliydiler. Sanki bağışlanmaz günahlarından ötürü beni kınıyorlardı. O gözleri kağıda geçiremiyordum. Onların olanca canlılığı, olanca hatırası belleğimden silinip gitmişti sanki. Boşunaydı çabalarım. Yüzüne ne kadar bakarsam bakayım, onlardaki o hali hatırlayamıyordum. Ansızın yanaklarının hafifçe kızardığını gördüm. Kasap dükkanındaki etlerin renginde bir kızarıktı bu. Canlanıyordu. Gözleri iri iri açıldı. Şaşkın, şaşırmış şekilde bakıyordu. O gözler ki içlerinde hayatın parıltısı toplanmıştı. Hastalıklı bir aydınlıkla ışıldıyordu. O sitem dolu yorgun gözleri açıldı. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. İlk defadır ki varlığımın farkına varmış, bana bakmıştı. Gerçi bir an sürdü bu. Ama gözlerindeki haleti yakalayıp kağıda geçirmem için yetti bu bana. Fırçanın ucuyla tespit ettiğim taslağı da yırtmadım bu kez. Sonra yerimden kalktım. Yavaşça yanına gittim. Meğer ölmemiş. Dirildi işte diye düşünüyor, gövdesine aşkımın can verdiğini sanıyordum. Fakat yanına vardığımda bir ceset kokusu duydum. Bir çürüme kokusu. Üzerinde küçük küçük kurtlar kıpırdaşıyor ve mum ışığında 2 Mayıs böceği onun gövdesi etrafında dolanıyordu. Ölüydü de niçin açılmıştı gözleri? Bilmiyorum. Acaba rüya mı görmüştüm? Yoksa gerçek mi? İstemem. Hiç kimse sormasın bana bunu. Fakat yüzü önemliydi. Hayır, gözleri. Şimdi gözleri elimdeydi benim. Gözlerindeki ruhu kağıda geçirmiştim. Artık gövdesi ilgilendirmezdi beni. O gövde ki yok olmaya mahkumdur ve yerin altında kurtların, farelerin yiyeceği olacaktır. Bundan böyle benim iradem altındaydı o. Ben ona bağlı değildim artık. Ne zaman istersem gözlerini görebilirdim. Sakınarak ve kollayarak aldım resmi. Paralarımı koyduğum teneke kutuya yerleştirdim. Küçük odaya sakladım kutuyu. Parmak uçlarına basa basa çekilip gidiyordu gece. Sanki yorgunluk çıkarmıştı. Kanaatkârdı. Bu kadarı yeterdi ona. Uzak, hafif sesler duyuluyordu. Bir göçmen kuş rüya görüyordu belki. Belki bitkiler büyüyordu. Solgun yıldızlar bulut kümeleri gerisinde kayboluyorlardı. Yüzümde sabahın yumuşak soluğunu hissediyordum. Ve horoz sesleri yükseldi uzaktan. Ben bu ölüyü ne yapacaktım? Çürümeye başlamış bu ceset. Önce odamda gömmeyi düşündüm. Sonra alıp götürmek geldi aklıma. Götürüp bir kuyuya, etrafına da mavi gündüz sefaları olan bir kuyuya atmak gelmişti. Ama bu işi hiç kimse görmeden yapmak, az düşünce, az zahmet, az ustalık mı isterdi? Hem sonra ona yabancı bir göz değilsin istemiyorum.
Her şeyi kendi elimle ve yalnızlıkta yapmam gerekiyor. Olmaz olsun. O ölmüş, ben sağ kalmışım, neye yarar? Ama o asla ve hiçbir zaman rastgele bir insan değildi. Benden başka hiç kimse görmemeliydi onun üstünü. Onun ölüsünü hiç kimse görmemeliydi. Ona bir başkası tarafından görülmek, yabancı bir bakışla kirletilmek için gelmemişti o buraya. Soğuk gövdesini ve gölgesini bunun için teslim etmemişti. Derken aklıma geldi. Cesedi parçalar, parçaları bavuluma, şu benim eski bavula koyar, götürür, uzaklara, gözlerden çok uzak bir yere gömerim. Bu kez tereddüt etmedim. Küçük odamdaki kemik saplı bıçağı aldım. Önce büyük bir dikkatle vücudunu bir örümcek ağı gibi hapsetmiş, ince ve siyah entariyi, üstündeki tek giysiyi uzunlamasına kestim. Uzamıştı adeta. Gözüme eskisinden daha boylu göründü. Sonra başını kestim. Birkaç damla soğuk pıhtılaşmış kan sızdı gırtlağından. Sonra kollarını bacaklarını kestim. Gövdeyi, kol bacakları düzgün ve tertipli şekilde bavula koydum. Entarisini, o siyah entari yüzüne örttüm. Bavulu kapattım. Kilitledim. Anahtarı cebime soktum. Hepsi bitince rahat bir nefes aldım. Kaldırdım bavulu. Şöyle bir tarttım. Ağırdı, taş gibi. Ömrümde hiç bu kadar yorulmamıştım. Hayır, ben bu bavulu tek başıma taşıyamazdım. Hava yeniden kapanmıştı. Hafiften yağmur yağmaya başlamıştı. Benimle gelecek, bavulu taşıyacak birini bulmak ümidiyle odamdan çıktım. Yakınlarda tek insan yoktu. Epeyce ileride, sisler içinde kambur bir ihtiyar gördüm. Bir servi dibinde oturuyordu. Geniş bir şalla örtülü yüzü görülmüyordu. Yavaşça yanına gittim. Daha ben söze başlamadan kuru, sinir bir kahkaha attı ihtiyar. Tüylerim diken diken oldu. Hamal arıyorsan ben varım işte. Ya, dedi ihtiyar. Cenaze arabam da var. Ben her gün ölü taşır, Şah Abdülazim'e götürür, gömerim. Ya, tabut da yaparım. Ölçüsü ölçüsüne, tam tamına. Şu anda hazırım ben. Ya, kahkahayla güldü ihtiyar. Öyle ki omuzları titriyordu. Elimle evinden tarafı gösterdim. Fakat konuşmama fırsat vermedi. Devam etti ihtiyar. Lazım değil, biliyorum. Senin ev. İşte. Ya. Yerinden kalktı ihtiyar. Bir koşu gittim. Odama girdim. Bavulu zar zor kapı önüne sürükledim. İki siyah, lagar beygir koşulu, külüstür bir cenaze arabası kapının önünde duruyordu. Elinde uzun bir kamçı, kambur ihtiyar, arabacı kerevetine tünemiş oturuyordu. Başını çevirip bana bakmadı bile. Bavulu arabaya güçlükle kaldırdım. Koydum. Arabanın ortasında bir tabut yeri vardı. Bu oyuya uzandım. Başımı da arabanın kenarına dayadım. Etrafı görebilirdim böylece. Sonra bavulu göğsüme çektim. Sımsıkı tuttum elimle. Kamçı havada şakladı. Beygirler soluyarak yola koyuldular. Burunlarından çıkan nefeslerin buharı, yağmurlu havada dumandan bir lüle gibiydi. Uzun yumuşak adımlarla ilerliyordu beygirler. Bir hırsızın kanun gerçeği, parmakları kesildikten sonra kaynar yağa batırılmış sakat elini andıran sıska bacaklarını yavaşça kaldırıyor, sonra sessizce yere basıyorlardı. Boyunlarında çıngıraklar ıslak havada acayip bir sesle çıngırdıyordu. Açıklanamaz, anlatılamaz bir çeşit huzurla sarılmış, cenaze arabasının sarsıntılarını bile duyamaz olmuştum. Yalnız göğsümde bavulun ağırlığını hissediyordum. Cesedini, gövdesinin ağırlığını ben sanki her zaman göğsümde hissetmiş gibiydim. Yolun çevresini yoğun bir sis kaplamıştı. Cenaze arabası tepeleri, düzlükleri, dere yataklarını acayip bir sürat ve rahatlıkla geçiyordu. Çevremde hiç görmediğim bir panorama açılıyordu. Genişliyordu.
Yolun iki yanında çentikli tepeler, acayip bodur ve ilençli ağaçlar, aralarından bakan kül rengi üç köşe küp prizma biçimli evler, evlerde küçük, karanlık camsız pencereler görüyordum. Bu pencereler hezeyan halinde bir insanın perişan gözlerine benziyorlardı. Duvarlarda ne vardı ki ta kalbine kadar üşütüyor, ürpertiyordu insanı. Bu evlerde hiçbir zaman hiçbir canlı oturmamış adeta. Uzay yaratıkları için mi yapılmıştı bu evler? Arabacı besbelli beni alışılmadık ya da dolambaçlı bir yoldan götürüyordu. Bazı yerlerde yol kenarlarında yalnız kütükler, yamru yumru ağaçlar görülüyordu. Arkalarında evler beliriyordu. Kah basık, kah yüksek, geometrik konik biçimlerde ya da konikesiye evler. Dar ve gri pencerelerden mavi gündüz sefaları dışarı taşıyor, kapı ve duvarlara tırmanıyordu. Ansızın koyu bir sis ardından kayboldu bu görüntü. Yağmur, yüklü ağır bulutlar tepelerin arasında çöktüler. Havada savrulan tozlar gibi ince bir yağmur serpiştirmeye başladı. Uzun bir yolculuktan sonra cenaze arabası çıplak bir dağ eteğinde durdu. Bavulu göğsümden kaydırdım. Ayağa kalktım. Issız, asude, hoş bir yerdi yamaç. Daha önce görmemiştim. Ama aşinalığım vardı sanki. Bildiğim yer gibi geliyordu bana. Öbek öbek, mavi, kokusuz gündüz sefalarıyla örtülü bir toprak. İçimde öyle bir duygu, şimdiye dek bu yörüye ayak basan olmamıştı. Bavulu yere indirdim. Yaşlı arabacı yüzünü çevirdi. Şah Abdülazim'e çok yakın burası, dedi. Senin için buradan daha iyi bir yer bulunmaz. Ya. Elimi cebime sokup ona vermek için para aradım. Yalnız 2 kranla bir Abbasi vardı. Adam kuru sinir bir gülüşle güldü. Tamam tamam. Üzme kendini. Sonra alırım. Evini biliyorum. Ya. Yok mu bana yaptıracak başka işin? Mezar kazmak da gelir elimden. Ya. Utanma utanma. Hadi iş başına. Hemen şurada. Dere kenarında. Servinin yanında kazarım bavulun için bir mezar. Çeker giderim ben. Ummadığım bir çeviklikle kerevetten yere atladı ihtiyar. Bavulu aldım. Kurumuş bir dere yatağı kenarında ağacın iki yanına gittik. Burası iyi, dedi. Gelirken kazma kürek de getirmişti. Cevabımı beklemeden kazmaya başladı. Bavulu yere bıraktım. Uyuşuk, cansız duruyordum. Kambur ihtiyar, işinin eri biri gibi becerikli çalışıyordu. Toprağı kazarken bir şey buldu. Sırlı bir testiydi galiba. Pis mendiline sardı. Nihayet doğruldu gene. İşte çukur. Ya. Tam tamına büyüklüğünde, tam tamına ölçüsüne göre. Ya. Ücretini vermeye cebimden para aradım. 2 kıran, bir de Abbasi'den başka param yoktu. İhtiyar, kuru sinir bir gülüşle güldü. Tamam, tamam. İstemez. Ben senin evini biliyorum. Ya. Hem işte karşılığı. Ben de bir testi buldum. Bir Rıganges testisi. Eski rey. Ya. Gülüyor. Çarpık omuzları titriyordu. Kirli mendiline sardığı testiyi koltuğuna sıkıştırdı. Şaşırtıcı bir çeviklikle kerevete sıçradı. Kamçı havada şakladı. Beygirler soluyarak yola koyuldular. Boyunlarında çıngırakları ıslak havada acayip bir sesle çıngırdıyordu. Araba bir sis yığını gerisinde az az gözden kayboldu. Yalnız kalır kalmaz rahat bir nefes aldım. Göğsümden ağır bir yük kalkmıştı sanki. Tepeden tırnağa tatlı bir huzurla dolmuştum. Çevreme bakındım. Tepelerle ve mor sıra dağlarla çevrilmiş bir yöredeydim sanki. Tepenin birinde yıkıntılar ve kerpiçten yapılmış eski binalar gördüm. Ve az ötede kurumuş bir dere yatağı.
Issız, terk edilmiş bir yerdi burası. Bütün kalbimle mutluydum. Yeryüzü uykusundan uyandıklarında onun o gri gözlerinin hiç yadırgamayacağı, benimseyeceği bir yerle karşılaştığımı düşündüm. Hem sonra yaşarken nasıl başkalarının uzağında kalmışsa, şimdi de diğer ölülerin uzağında kalması gerekiyordu. Bavulu kollayarak kaldırdım. Çukura indirdim. Tamamı tamamına sığdı çukura. Fakat son defa görmek istedim ölüyü. Bavuldaki ölüyü son defa görmek istedim. Çevreme bakındım. Hiçbir canlı görülmüyordu. Cebimden anahtarı çıkardım. Bavulun kilidini açtım. Fakat siyah entaresinin kenarlarını açıp da sızmış kanlar ve kaynaşan kurtçuklar arasında onun bana anlamsız şaşkın bakan ve derinliklerinde bütün ömrümün boğulduğu o iri ve kederli gözleri görünce hemen kapattım bavulu. Üzerine topraklar attım. Toprağı çiğnedim. Sımsıkı pekiştirdim. Gittim. O kokusuz mavi gündüz sefalarından topladım. Mezarının üzerine diktim. Sonra bütün izleri yok etmek, tanınmasına imkansızlaştırmak için bir de kum çakıl serpiştirdim mezara. Bu işi öyle sağlam yaptım ki artık neresiydi yeri ben bile ayırt edemiyordum. İşimi bitirince üstüme başıma baktım. Yırtılmış, toprağa belenmişti elbisem. Üstüme başıma siyah kan pıhtıları yapışmıştı. Etrafımda 2 Mayıs böceği uçuşuyor, minik kurtlar kaynaşıyordu. Kan lekelerini temizlemek istedim. Yenimi tükrükleyip ovdukça kan daha da yayılıyor, daha da koyulaşıyordu. Kaplamıştı beni. Yapışkan soğukluğunu bütün vücudumda hissediyordum. Güneş batmak üzereydi. İnce bir yağmur yağıyordu. Cenaze arabasının tekerlek izlerini izliyordum. İradesiz, kendiliğinden. Hava kararınca yolumu kaybettim. Gayesiz, düşüncesiz, iradesiz, kat kat koyu karanlıkta yavaş yavaş yürüyordum. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Onu yitirmiştim. İri iri gözlerini kan pıhtıları içinde görmüştüm. Zifiri bir gecenin koynunda kımıldayıp duruyordum. Ömrümü dalgalarına gömmüş, derin bir geceydi bu. Bu geceyi aydınlatmış o çift göz ebediyen sönmüştü. Bir yere varmıştım. Benim için ne fark ederdi ki? Tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Öyle bir duygu, herkes beni terk etmişti. Cansız varlıklara sığınıyordum. Doğayla aramda bir bağ kurulmuştu. Ruhuma inmiş çökmüş derin bir karanlıkta benim aramda bir bağ gibiydi sanki. Böyle bir sessizlik bizim anlayabildiğimiz bir lisan gibidir. Duyduğum şiddetli keyiften başım dönüyordu. Bir bulantı hissediyordum ve bacaklarımda bir gevşeme. Üzerime sonsuz bir yorgunluk çöktü. Yol kenarında kabristanda bir mezar taşına oturdum. Başımı avuçlarıma gömdüm. Bu halim çok şaşırtmıştı beni. Birden kuru, sinir bir kahkaha beni gene kendime getirdi. Döndüm baktım. Yüzü bir şala sarılı bir karaltı, bir adam oturuyordu yanımda. Koltuğunda bir mendille sarılı bir şey vardı. Yüzünü bana çevirdi. Konuştu adam. Herhalde şehre dönüyordun. Yolunu kaybettin ha? Gecenin bu vaktinde bu mezarlıkta işin ne? Diye soruyordun mutlaka kendi kendine. Ama korkma. Benim işim ölülerdir. Mezar kazarım ben. Kötü bir iş mi? Ha? Buradaki yolları, kuyuları bütün bütüne ben bilirim. Mesela bugün bir mezar kazdım. Kazarken de şu testiyi buldum. Bir Rigaras testisi. Eski rey yani. Ya. Tamam, tamam. İşte sana veriyorum testiyi. Benden sana yadigar. Elimi cebime soktum. 2 kranla bir abbasi vardı. Çıkardım. Kuru sinir bir gülüşle güldü ihtiyar. Asla. Tamam, tamam. Ben seni tanıyor, evini de biliyorum. Hemen şurada bir cenaze arabam var benim. Gel. Seni evine götüreyim.
Ya, sadece 2 adım. Testiyi kucağına bıraktı. Kalktı. Öyle şiddetli gülüyordu ki omuzları sarsılıyordu. Testiyi aldım. Kambur ihtiyarın peşinden yürüdüm. Yol ayrımında kavşak bir cenaze arabası duruyordu. İki sıska siyah beygir koşulu bir araba. Şaşırtıcı bir çeviklikle ihtiyar arabacı kerevetine tırmandı. Oturdu. Ben de bindim. Tabut boşluğuna uzandım. Başımı da arabanın yüksek kenarına dayadım. Etrafı görebiliyordum böylece. Testiyi göğsüme koydum. Elimle de tutuyordum. Kamçı havada şakladı. Beygiller soluyarak yola koyuldular. Adımlarını yüksekten ve yumuşak atıyorlardı. Yavaşça ve sessiz basıyorlardı yere. Boyunlarındaki çıngıraklar ıslak havada acayip bir sesle çıngırdıyordu. Bulutların gerisinde yıldızlar, siyah bıhtı kanlarında beliren pırıltı gözlerindeki bebekler gibi yeryüzünü seyrediyorlardı. Bir tatlı huzur sarmıştı baştan aşağı beni. Fakat testi bir ceset gibi göğsümde yükleniyordu. Eğri büğrü dallarıyla eciş bücüş ağaçlar, karanlıkta kaymak ve yere devrilmek korkusundan el ele tutuşmuş gibiydiler. Siyah, boş pencereli ve kesik kopuk geometrik biçimlerde acayip, garip evler yolun iki yanında dizilmişlerdi. Evlerin duvarlarından ateş böceklerinin bulanık donuk parıltısı yayılıyordu. Ağaçlar korkmuş gibi, öbek öbek, sıra sıra geçiyordu. Sanki birbirlerinden kaçmak istiyor gibiydiler. Fakat gündüz sefalarının saplarına dolanmış gibi devriliyorlardı. İçim dışım bir ceset kokusuyla, çürümüş et kokusuyla dolmuştu. Sanki bende eskisinden beri hep vardı bu koku. Sanki ben ömrüm boyunca bir kara tabutun içinde uyuyordum hep. Ve yüzünü göremediğim kambur bir ihtiyar, hayalet gölgeler, sisler içinde beni gezmeye çıkarmıştı. Cenaze arabası durdu. Testiyi aldım. Yere atladım. Kapımın önündeydim. Hemen odama girdim. Testiyi masaya bıraktım. Paralarımı koyduğum, yandaki küçük odada sakladığım teneke kutuyu çıkardım. İhtiyar arabacıya ücretini vermek için tekrar kapıya gittim. Ama o kaybolmuştu. Ne kendisinden, ne atlarından, arabasından izler görüyordum. Üzgün odama döndüm. Lambayı yaktım. Sarılı olduğu mendilinden testiyi çıkardım. Yeminle tozunu toprağını temizledim. Mor renkli ve saydam. Eski bir çiğni testisi. Mayıs böceklerinin kanat kabukları gibi ışıldıyordu. Bir tarafında mavi gündüz sefalarıyla çevrili badem biçimi bir tarla ve badem biçimi tarlanın ortasında onun yüzü. Gözleri iri iri ve siyah bir kadın. Gözleri bildiğimiz insan gözlerinden daha iri ve ne olduğunu bilmediğim, bağışlanamaz günahlarım için sitem dolu gözler. Ürküten, büyüleyen gözler. Keder ve hayret dolu gözler. Hem tehdit hem vaat eden gözler. Hem çekiyor, hem itiyor, uzaklaştırıyorlardı. İnsanı mest eden, doğaüstü bir ışık saçıyordu bu gözler. Çıkıktı yanakları, alnı yüksek, ince kaşları bitişik, dudakları dolgun ve yarık aralık ve dağınık saçlarından bir zülüf şakaklarına yapışık. Dün gece yaptığım portreyi kutudan çıkardım. Testidekiyle karşılaştırdım. En küçük bir fark yoktu. Biri ötekinin aynıydı adeta. Aynı şeydi ikisi de. Aynı elden, bir çare bir kalemden ressamının elinden çıkmıştı. O testi ressamının ruhuydu belki. Ben çizerken gelmiş. Tenime girmiş. Elimden tutmuş. Bana da çizdirmişti. İmkansızdı iki resmi birbirinden ayırmak. Yalnız benimki kağıda yapılmış, testideki ise eski, saydam bir çiğniye işlenmişti. Bu madde portreye acayip bir canlılık veriyor, gözlerine sert bir parıltı ekliyordu. Hayır, inanılır şey değildi bu. Aynı iri, bilinçsiz dalgın gözler, aynı ifade, hem saf hem de masum, hem soğuk hem de umursamaz. Kimse kavrayamaz neler hissettiğimi.
Kendimden kaçmak istiyordum. Böyle bir rastlantı mümkün müydü? Hayatımın olanca bedbahtlığı tekrar gözümün önüne geldi. Birisinin gözleri yetmez miydi sanki? Şimdi iki olmuşlardı beni seyredenler. Ondaki aynı gözlerle. Hayır, asla tahammül edilemezdi. O gözler orada dağın eteğindeydi sanki. Servinin dibinde, kurumuş derenin kenarında görülmüşlerdi. Mavi gündüz sefaları altında. Pıhtı kan, börtü böcek ve çevresinde dolanan canlılar. Sürüngenlerle gömülü o gözler. Oyuklarına çok geçmeden otların, bitkilerin kök salıp içlerindeki sıvıları emecekleri o gözler. Şimdi güçlü, taşkın bir dirilikle bana bakıyorlardı. Böylesine bir talihsizliğe ve nefrete uğrayacağım aklıma mı gelirdi? İçimde suçluluk duygusuna benzer bir şeyler, yarı sıra sebepsiz, garip bir fenalık da hissediyordum. Çünkü çok eskiden bir dert ortağım varmış gibiydi. Anlıyordum bunu. O eski ressam, belki 1000 yıl önce, acıda, çilede benim derttaşım değil miydi? Benim geçtiğim ruh hallerinden geçmemiş miydi? Ben ki şimdiye kadar kendimi yaratıkların en mutsuzu görüyordum. Şimdi, şimdi anlamaya başlamıştım. İnsanların kemikleri çoktan çürümüştü. Hücreleri belki mavi gündüz sefalarına karışmış, yaşamaya devam ettikleri zamanlarda şimdi, şimdi anlamaya başladım. İnsanların henüz tepelerde kerpiç kulübelerde oturdukları zamanlarda aralarında feleğin hışımına uğramış bir ressam yaşamıştı. Lanetlenmiş bir ressam. Herhangi, benim gibi mutsuz bir kalemdan ressamı belki. Şimdi biliyordum. O ressam da bir tutkuyla yanıp tutuşmuş, bir çift iri, siyah göz için o da tıpkı benim gibi kendini yemiş, bitirmişti. Teselli bulmam için bunu bilmek yetti bana. Sonunda kendi yaptığım resmi testinin yanına koydum. Sonra gidip mangalımı aldım. Kömürler ve kor dökünce mangalı iki resmin önüne yerleştirdim. Bir iki nefes çektim afyonumdan. Sonsuz bir mutluluk içinde. Gözlerimi her iki resme diktim. Düşüncelerimi toplamak istiyordum. Bunu da bana ancak afyonun soylu dumanı sağlayabilir. Zihnimi yalnız o dinleyebilirdi. Ne kalmışsa içtim. Afyonun hepsini ve onun gözlerimin önündeki bütün müşkülleri, perdeleri gidermesini, geçmişin yadigarı, kasvetli, yığılmış anıları dağıtmasını bekledim. Beklediğim oldu. Daha da fazlası oldu. Az sonra zihnim duruldu. Açıldı. Büyülü bir berraklığa kavuştu. Yarı uyku, yarı kendimden geçmişlik arası bir ruh durumundaydım şimdi. Göğsümden bir yük kalkmıştı sanki. Benim için ağırlık kanunu diye bir şey kalmamıştı. Genişlemiş, incelmiş, yücelmiş hayallerimin peşinde serazat uçuruyordum adeta. Tepeden tırnağa tarifsiz, derin bir keyif içindeydim. Gövdemin ağırlığından kurtulmuştum. Bütün varlığım, bitkisel hayatın o hafif ve duyarsızlık ülkesine yönelmiştim. O ıssız fakat büyüleyici ve tatlı şeklin ve renklerle dolu bir aleme yönelmiştim. Hayallerim dağılıyor, çözülüyordu. O renklerde, o şekillerde eriyordu. Esiri okşayışlarla dolu dalgalarda yüzüyordum. Kalbimin sesini duyuyor, damarlarımdaki nabzı hissediyordum. Derin bir anlam ve sonsuz bir keyif vardı bu halimde. Kendimi bütün ruhumla unutmanın uykusuna bırakmak istiyordum. Unutmam mümkün olsaydı, unutmak sürekli olsaydı, gözlerim kapansaydı da azar azar uykunun ötesinde mutlak içliğe gömülebilseydim. Varlığımı artık hissedemez olacağım noktaya varabilseydim. Bir mürekkep damlasında, bir musiki ahenginde ya da renkli bir ışında erir giderdim. Ve sonunda dalgalar ve şekiller öyle büyülerdi ki hissedilemezin içinde silinir, yok olurlardı. O zaman dileğime kavuşurdum.
Gitgide bir kesiklik, bir uyuşukluk sardı beni. Gövdemden sanki hoş bir yorgunluk ya da hafif dalgalar yayılıyordu etrafa. Çocukluğumun geçmiş, unutulmuş, arınmış olaylarını görüyordum. Görmekle de kalmıyor. Yeniden yaşıyor, duyuyordum onları. Her dakika daha da küçük, daha da çocuk oluyordum. Ansızın dağıldı, karardı hayallerim. Bütün varlığım derin, karanlık bir kuyuda, ta aşağıda ince bir çelenkle asılı kaldı sanki. Derken çengelden kurtuldum. Aşağı yuvarlanıyor, hiçbir engelle karşılaşmadan uzaklaşıyordum. Sonsuz gecenin bağrında dipsiz bir uçurumdu bu. Sonra gözlerimin önüne ard arda sanki o yok olmuş, kaldırılmış perdeler indirildi. Bir an her şeyi tamamen unuttum. Birdenbire kendime geldiğimde gene küçük odadaydım. Garip bir durumdaydım. Bana hem garip hem de tabii görünen bir hal içindeydim. Birinci bölümün sonu.